Herkese merhabalar. Bugün sizlere punch iğne tekniğine dair en çok merak edilen konuları anlatmaya çalışacağım. Temel malzemeler nelerdir, hangi iğneler kullanılmalıdır, iplik kaliteleri ve seçimleri nasıl yapılır gibi sorulara cevap ararken desenleme ve birkaç teknik ile küçük punchlar da yapıp neymiş punch anlamaya çalışalım. İlk olarak standart bir punch iğnesine bakalım. Bu elimde gördüğünüz iğneyi ben tam 2 yıldır kullanıyorum. Bana göre oldukça ergonomik ve işlevsel. İğne bir vida tekniğiyle yapılmış. Vida gibi döndürüp çıkardığınızda bu şekilde çıkabiliyor. 3 tane iğnesi var. Şu anda en kalın olan takılı. İğnenin en ucunda 1'den 12'ye kadar sayılar göreceksiniz. Bu sayılardan yaptığınız ayara göre iğnenin ucu vermek istediğiniz pofidikliğe göre uzuyor veya kısalıyor. Benim iğnem Kartovu markasının. Fakat siz yeni bir iğne alacaksanız yanda gördüğünüz yaylı olan iğneden eminim çok göreceksiniz ve kullanabilirsiniz. Çünkü o da oldukça kullanışlı. Ben yaysız alıştığım için şu an kullanmıyorum ama isterseniz daha sonra bir inceleme de yapabiliriz. Bahsettiğim gibi piyasanın genelinde punch iğne kitlerinden 3 adet iğne çıkıyor. Kullanılacak iplik numarasına yani kalınlığına göre farklı alternatifleriniz olmuş oluyor. Yine aynı şekilde her paketten bir de bu elimde gördüğünüz ve artık bayağı canı çıkmış olan bir iplik geçirme teli çıkar. Şimdi gelelim diğer bir punch iğnesine. Bu iğne oldukça kalın numara atkılık, berelik iplikler veya chunky dediğimiz böyle çok kalın iplikler için olan bir punch iğnesi. Gördüğünüz gibi oldukça kalın bir deliği ve iğnesi var. Bu iğnenin iplik geçirme teli değil de daha kalın olan bir tarafı tığ bir tarafı da delik olan bir aparatı beraberinde satılıyor. Bu şekilde girebiliyor. Oldukça rahat bir şekilde ipliği çekmenizi sağlıyor. Evet, sırada kasnak var. Ben bu video için çok standart, ahşap, vidalı, dış çapı 20 cm olan bir kasnak seçtim. Bu kasnağı ben defalarca kullandım, hala da kullanıyorum. Ayrıca piyasada çeşitli boylarını ve plastik versiyonlarını bulmak da mümkün. Şimdi iplikleri hızlıca geçelim. Birazdan detaylı olarak inceleyeceğiz. Şimdi gelelim punch kumaşına. Punch kumaşının bildiğiniz gibi delikli olması gerekiyor. İğnenin rahatça girip çıkabilmesi için. Hemen yanda internette nasıl aratabileceğinizi küçük bir video ile özetlemeye çalıştım. Keten, etamin, punch kumaşı vesaire yazıp aratabilirsiniz. Evet, gelelim ipliklere. Şimdi elimde Alize markasının Cotton Gold isimli bir ipliği var. Gördüğünüz gibi arkasında gramajları ve metrajları her zaman belirtilir. Aynı zamanda yanda kalite içeriği yani pamuk, akrilik vesaire gibi elyaf özellikleri bildirilir. Bu iplik ise Alize'nin Silky Effect dediği bir line'ından çok daha yumuşak, bir öncekinden daha ince. Yine gramaj özelliklerinin orada yazdığını görüyorsunuz. Yine aynı şekilde içeriğini ve hangi numara şişlerin kullanılması gerektiğini belirten özelliklerini görebiliyorsunuz. Bu yeşil iplik de Yarn Art'ın aslında 2 önce baktığımız bej rengi iplikle aynı numarada ve aynı numara iğneyi kullanacağız. Ama farklı teknikler göstereceğim bununla alakalı size de ve farklı marka olduğu için göstermek istedim. Bu da Katanya ipliği. Bu ipliği ben hobbyum.com'dan almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Çok güzel. Bunun serisi, renkleri harika ve genellikle de bu iplikler amigurumi ipi olarak geçiyor. Yani kısaca punch içinde amigurumi iplikleri, o iplik skalası, kalınlık skalasını tercih edebilirsiniz. Şimdi bu ipliğin bir markası yok. Yurt dışından aldığım bir hobi setinin içerisinden çıkmıştı. Ama şönil iplik gibi yani böyle kadife özellikli bir iplik gibi ama yün. Kalınlığı güzel. Onunla da bir iş yapacağız. Ve favorim bu atkı, kazak, bere ipi olarak geçen pofidik, oldukça kalın, bükümlü, hardal rengi iplik. Bunu da göreceğiz. Evet, şimdi iplik geçirmeye gelelim. Bahsetmiştim, iplik geçirme telimiz var. Standart punch iğnesi için iplik geçirme yapacağım. Şimdi en kalın iğne ucum takılı. Yeşil iplikle beraber yapacağım. İlk olarak iplik telini iğnenin en ucundan, iğnenin en arkasından çıkacak şekilde geçiriyoruz. Daha sonra ipliğimizi alıyoruz. Daha sonrasında telden geçtiğinden emin oluyoruz. Evet, geçirdik. Ön taraftan telimizi çektiğimizde gördüğünüz gibi ipliğimizi geçirmiş olduk. Bir küçük işlem daha var. İğnenin ucunda bir delik daha var. Şu şekilde size göstermeye çalıştım. Telimizi tekrardan buradan geçiriyoruz. İpliğimizi geçiriyoruz ve telimizi çekiyoruz. Ve böylelikle ipliğimiz punch işlemine hazır.
bu boyda iplik bırakmak en uçta yeterli. Başta bahsettiğim gibi ne kadar pofidik olmasını istiyorsak iğnemizin ucunu ona göre ayarlıyoruz. Birazdan göreceğiz. Şimdi gelelim kalın iplik geçirmeye. Bu birazcık daha ipliğinizin kalınlığına göre daha zor olabilir. Bu tığ gibi olan iplik geçirme aparatını iğnenin yine en ucundan geçirdim. İğne ipliği takıyorum, kıstırıyorum. Birazcık da iterek, yardım ederek en önden ipliğin çıkmasını sağlıyorum. Bu iğnede de aynı şekilde iğnenin en ucunda bir delik daha var. Bir önce yaptığım işlemin aynısını da burada yine tığ ile yapıyorum. Aldım, çektim. Biraz uzun iplik gelmiş oldu. Olsun, önemli değil. Arkadan çekebiliriz. Ve gördüğünüz gibi bu kalın iğnemiz de hazır. İkisi birlikte hazır. Bu şekilde görebilirsiniz. Evet, şimdi de keten etamin kumaşımızı, kasnağı nasıl görüyoruz onu görelim. Kasnak germe yani kısaca. Gördüğünüz gibi ben göz kararı böyle bir kumaş seçmiştim ama şimdi göreceksiniz iki yan taraftan birazcık israf etmişim. Bu kadar kalın bırakmanıza gerek yok. Hangi ürünü yapıyorsunuz, projeniz nedir bilemiyorum ama buradaki üstteki aralık yeterli aslında normalde. Alt kasnağın üzerine üstü araya kumaş sıkıştıracak şekilde takıyorum. Ve daha sonrasında vidalama işlemini yapacağım. Ben artık çok alıştığım için elimle yapabiliyorum fakat siz ilk kullanımlarda tornavidayla da kullanabilirsiniz bunu. Bu olaydaki en önemli, en kritik nokta kumaşın kasnağı oldukça gergin olarak yerleştirilmesi. Bu sebeple yanlardan çekiştirebildiğiniz kadar çekiştirin. Kumaşınız ne kadar gergin olursa o kadar rahat punch işlersiniz. Şimdi bu videoda yeni başlayanlar için çok temel teknikler inceleyeceğimizden dolayı çok karmaşık bir desen seçmedim. Elimde bazı kalıplar vardı. Bu kalıplarla çok basitçe işte kare, yıldız, yuvarlak, kalp gibi şekiller yapacağım. Normalde ileride göreceksiniz desenlerimizi kumaşa kurşun kalem veya karbon kağıdı yardımıyla geçirmemiz gerekiyor. Ben şu anda desenler ve işleyiş daha net gözüksün diye bu tarz bir keçeli kalem gibi bir kalemle yaptım. Ama aslında normalde bu doğru bir uygulama değil. Şu anda desenler daha net gözüksün diye yaptım ben bunu. Evet, ipliğimizi zaten iğnemize geçirmiştik. Şimdi arkadaki sayılardan ben 9'a ayarladım. Öndeki iğnenin oldukça uzun olmasını sağladı bu. Çünkü birazcık puffy, daha yoğun uzun pofidik bir arka yüzey istiyorum. Ve ilk olarak punch'ım için iğnemi kumaşıma geçirdim. Projenize göre pofidik kısmını mı yoksa işlediğiniz bu yüzeyi mi ön taraf olarak kullanacağınıza siz karar vereceksiniz. Şu anda ben projemde öyle bir proje yapıyorum ki düşünün, puffy kısmını ön yüzey olarak kullanacağım. Bu sebeple iğneyi geçirdiğim tarafta bıraktım açık iplik ucunu görüyorsunuz. Bunları daha sonrasında ortadan kaldıracağız. Şu anda hızlandırmaya aldım. İğnemi birer eşit aralıklarla olmasına özen göstererek geçiriyorum. Aynı yönde gitmeye özellikle çaba sarf ediyorum. Bu iş özellikle bu pofidik kısmını değil de ön yüzeyini kullanacağınız projelerde iplik yönü gerçekten çok önemli. Aynı yönü mutlaka takip ediyor olmanız lazım. Tabii ki tasarımınıza göre de değişebilir bu. Ama genelde aynı yönü takip ederseniz iyi olacak. Her bir alt sırada, her bir üst sıradaki iplik boyunun ortasına batıyorum ki yine daha düzenli bir görüntü ortaya çıksın. Şimdi aralarda düzenli olarak iplik saldığımı görüyorsunuz. Bu şunun için, punch yaparken ipliğiniz sökülebilir, kumaştan ayrılabilir. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi ipliğinizin yeterince boşluğa salınmamış olması. Eğer siz iplik beslediğiniz alanı direkt yumaktan çekmeye çalışırsanız iplik geri çekecek, gerginlik yaratacak ve kumaştan sökülecek. Bu sebeple ipliği salabildiğiniz kadar salın ve kullanılan ipliğin oldukça düşük tansiyonlu olmasına özen gösterin. Böylece ipliğiniz sökülmez. Şimdi son bitişi yapacağız.
Yine açık iplik ucunun hangi tarafta kalmasını siz istiyorsanız o tarafta bırakın. Ben arka tarafı kullanacağımı söylemiştim. Dolayısıyla yine açık iplik ucumun burada olmasını istiyorum. Çalıştığım tarafta olmasını istiyorum. Dolayısıyla makasla kesiyorum. Ve gördüğünüz gibi aynı yönü takip ettiğim için kendi arasında güzel bir ahenk yakaladı. Ve arka tarafta da pofidik kısmı görüyorsunuz. Çok düzenli, boşluksuz. Aynı zamanda iğne ayarımızı da biraz uzun bıraktığımız için oldukça uzun, pofidik bir görüntü elde etmiş olduk. Şimdi gelelim daha önce bahsettiğimiz bu Silky Effect alizenin ipliğine. Şimdi burada size iğne değiştirme göstereceğim. Çünkü bu kiremit rengi iplik yeşil renk iplikten çok daha ince ve yumuşak. Dolayısıyla çok daha sıkı bir iğneye ihtiyacımız var. Şimdi ilk olarak tekrardan iğnemizi açıyoruz. Gördüğünüz gibi iğne aparata geçirme şekilde bağlı. Onu oradan çekip çıkartıyoruz. Şimdi iğnelerin boyutlarını da size bir göstereyim. En sağdaki biraz önce kullandığımız en kalın olan iğne ucu. En soldaki orta kalınlık. Daha demin ortadaki de en düşük incelikte olan iğne ucuydu. Şimdi orta kalınlıkta olan iğne ucumu aldım, aparatıma geçirdim. Biraz da sıktıktan sonra, sağlamlığından emin olduktan sonra tekrardan iğnemi birleştiriyorum. Vidalıyorum. Şimdi bu kez iğne uzunluğu ayarını biraz daha kısada bırakıyorum. Buraları artık hızlandırma olarak geçiyorum. Çünkü nasıl geçirdiğimizi biraz önce gösterdim. Evet, punch iğnemiz yine hazır. Bu kez daha ince uçlu bir iğne ile punch yapacağız. Her işlem öncesi kumaşın gerginliğini mutlaka kontrol etmenizi öneririm. Şimdi daha ince uçlu bir iğne kullanacağımız için bu kez fark edeceksiniz ki çok daha rahat akacak. Çünkü ince iğne kumaşı çok daha rahat deliyor. Farkındaysanız bu kez açık ucu arka tarafa geçirdim. Arka taraftan tuttum ve arka tarafta kalmasını istedim. Çünkü bu yıldızla da projemde düşünün ki ben bu puffy olan tarafı değil de işlem yaptığım tarafı kullanacağım. Yine çevresinden geçiyorum. Çok daha ince. Gördüğünüz gibi ayarı da iğnenin boyunun ayarını da daha kısa yapmıştık. Bu sayede daha alçak, pofidik bir yüzeyimiz oldu. Şimdi iğneyi nasıl batıyorum? Gördüğünüz gibi ben iğnenin arka tarafına doğru batıyorum. Bu şekilde iğnenin ön yüzünü batanlar da var. Ama ben öbür türlü daha çok rahat ediyorum. Şimdi motifimizi tamamlayalım. Evet, motifimizi tamamladık. Yine açık iplik ucunu bu kez arka tarafta bırakacağım. Çünkü ben diğer tarafı projemde ön taraf olarak kullanacağım için. Buradan beslediğim iplikten birazcık çekiyorum. Rahat kesebilmek için. Kesiyorum. Açık ucu arkada kalıyor. Ve gördüğünüz gibi daha ince, daha sıkı, daha kaneviçeye benzeyen hatta bir motifimiz oldu. Şimdi gelelim kalın iğne ve kalın ipliğe. Gördüğünüz gibi çok zorlanıyorum. Çünkü aslında bu iğnenin kumaşı farklı. Daha fazla deliği olan, daha yumuşak kumaşlar, daha büyük geniş delikleri olan kumaşlar kullanılır. Fakat ben bazı projelerde bu ince ipliklerle kalın ipliklerin bir arada kullanıldığı, kontrast oluşturduğu, 3 boyutlu görüntü oluşturduğu yüzeyleri de çok seviyorum. O yüzden ben bu kumaşa bakın görüyor musunuz ne kadar kalın bir delik yapıyor aslında. Dolayısıyla batması da çok zor. Fakat ben dediğim gibi bu kontrast görüntüyü çok sevdiğim için mutlaka bu kumaşın üzerinde bu iğne ve bu kalınlıkta ipliğin kullanıldığı bir motif göstermek istedim. Evet, bitti. Favori ipliğim olduğunu söylemiştim. Gördüğünüz gibi ne kadar güzel bir pofidiklik
bir 3 boyutlu görüntü hem önde hem arkada elde edebilirsiniz. Şimdi yine ipliği iğneden birazcık daha gevşetip çekiyorum. Makasla kesiyorum. İpliğin açık ucunu arkada bırakıyorum. Ön yüzey bile ne kadar güzel oldu. Burası da arka yüzeyi. Şimdi bu açık uçları temizleyelim. Aslında projenizin önünde mi arkasında mı kullandığınız çok fazla fark etmez. Ben genelde arka yüzeyinde kullanmayı tercih ediyorum, bırakmayı tercih ediyorum bu açık uçları. Ama neresinde olursanız olun bu şekilde keserek açık iplik uçlarını temizleyebilirsiniz. Zaten ön tarafta sadece yeşil de vardı. Onları da temizliyorum. Gördüğünüz gibi ne önde ne arkada hiç açık iplik ucum kalmadı. Bu şekilde tertemiz bir görüntü elde edebilirsiniz. Şimdi diğer motifleri birazcık hızlandırmış olarak geçeceğim. Gördüğünüz gibi burada kasnağı tersten tutuyorum. İki farklı tarafın da kullanıldığı projeleriniz olabilir. Böylelikle kasnağı arkadan da kullanabileceğinizi ve ön yüzeyde farklı yüzey görüntüsü elde edebileceğinizi bu şekilde göstermek istedim. İlla kasnağın bu ön tarafından işlemek zorunda değilsiniz. Evet, gördüğünüz gibi diğer motifleri hızlıca geçtim. Kırmızı kalın dediğim ipliği sadece tek hat olarak kullandım. Papatyayı da çok farklı bir işlem yapmayarak sizin için iki farklı renkle işlemiş oldum. Evet, böylelikle bu videomuzun sonuna gelmiş olduk. Farklı iğneler, farklı kalınlıktaki iplikler ve farklı teknikleri yeni başlayacaklar için incelemiş olduk. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Pek çok çeşitli punch projeleri yapacağımız ileriki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.